Merhaba, ben uzman klinik psikolog Özge Dayıoğlu. Bugün size kronik yorgunluk sendromundan bahsedeceğim. Zaman zaman hepimiz yorgun olduğumuz anlar olabilir. Ancak bu yorgunluk uzun bir süre devam ediyorsa, uyumamıza ve dinlenmemize rağmen geçmiyorsa buna kronik yorgunluk sendromu denilmektedir. Genelde bir grip olduğunda ya da enfeksiyonel bir hastalık olduğunda ya da sporda ya da iş yerinde yorulduktan sonra akabinde geçen 24 saat boyunca devam eden bir yorgunluk varsa aynı şekilde kronik yorgunluk sendromu olarak geçmektedir. Daha çok kadınlarda görülmektedir. 30 ve 50 yaş arasındaki kadınlarda sıklıkla görülmektedir. Son zamanlarda da kronik yorgunluk sendromunun adını çok fazla duymaya başladık. Çünkü bir yandan koronavirüsün etkilerini artık yavaş yavaş sonuçlarını da psikolojik olarak görmeye başladık. Burada mutsuzluktan farkı şudur. Mutsuzluk sadece bir psikolojik nedendir aslında. Fakat yorgunluk dediğimiz zaman da kişi vücudunun herhangi bir yerinde de bir ağrı hissedebilir. Bu bir baş ağrısı olabilir, kas ağrıları olabilir. Vücudunun herhangi bir yerinde bir duyum olarak hissettiği ağrılar olabilir. Uyku bozuklukları olabilir. Yani kronik yorgunluk biraz daha bedensel olarak da fiziksel olarak da kişileri etkilemektedir. Mutsuzluktan farkı budur. Aynı zamanda cinsel olarak problemleri de devamında getirmektedir kronik yorgunluk. Peki bunları nasıl aşabiliriz aslında? Biraz da bunlara değinecek olursam. Şimdi sebeplerine baktığımız zaman önce tamamen bir sebebi yoktur kronik yorgunluk sendromunun. Orada tetikleyici bir sebep vardır. Ancak tetikleyici sebep sonrasında bizim üzerimizde hala devam eden bu yorgunluk varsa buna bakmamız gerekiyor. Yani kişi orada niçin 6 ay boyunca bunu yaşıyor? Uyuyor, uyanıyor fakat hala bir yorgunluk var. Özellikle evde de çalışmaya başlanılan düzeyde kişi uyanıyor, yataktan kalkıyor ve bilgisayara 1 dakika içinde geçip iş verimliliğini de sağlayamıyor aslında baktığımız zaman da. Kişide uyku problemleri yaratabiliyor, baş ağrısı yaratabiliyor, kaygılı hissedebiliyor ve depresif bir ruh haliyle oradan oraya vaktini geçirtebiliyor aslında. Şimdi hepimiz hasta olduğumuzda dinlenebiliriz. Bu gayet normal bir şey. Ancak kendimizi çok fazla dinlenmeye odaklandırdığımızda, yataktan kalkmamaya başladığımızda, aynı şekilde iş arası tatil yapıp işe dönmek ne kadar zorsa, dinlenmeden işe dönmek, dinlenmeden sosyal hayata, dinlenmeden spora gitmek, hedef koymak bunlar da haliyle biraz zorlaşmış oluyor. O sebepten yorgun hissettiğimiz anlarda uyku ritmimiz bozulmuş olabilir, uyku düzenimiz de bozulmuş olabilir. Bunlarla ilgili bazı küçük tüyolar verebilirim. Bunlara tüyo diyorum. Neden? Çünkü bu sendromun kesin bir nedeni yok. Haliyle kişiyi bireysel olarak çalışmamız gerekiyor. Ancak genel olarak baktığımız zaman gün içerisinde yatakta dinlenilmesi önerilmemektedir. Kişi sürekli uykuyla geçiriyorsa gece 12'de yatılması hedeflenmekte ve sabah 5'e kadar bir uyku geçirmesi gerekiyor. Sabah 5'te uyanıp yine tüm gün boyunca hiç uyumaması gerekmekte. Ertesi akşam tekrar 12'de yatabilir. Şimdi bunlar olurken bir yandan da kronik yorgunluk sendromuna baktığımızda kişi stresli ve kaygılı bir yaşam sürüyordur. Burada da bazı düşünce hataları vardır. Burada genellemeler yapıyordur. İşte hayatım bundan sonra hiç güzel gitmeyecek. Ya da işte tüm sorumluluğu ben aldım ve bunları artık hani bir tükenmişlik sendromu gibi kendi üzerine getirebilir ve burada onun için tüm düşünceler olumsuz olabilir. Bu tüm düşünceleri olumsuz hale getirdiğinde de haliyle bedeni de hiçbir şey yapmak istemeyecektir. Şimdi şunu unutmamamız gerekiyor ki aslında düşüncelerimiz bizim tüm hayatımızı, tüm duygularımızı ve davranışlarımızı etkilemektedir. Yani benim önce bir düşüncem oluyor, sonra bir duygum oluyor, akabinde bir davranışım oluyor. Bu davranışı yapabilmem için. O yüzden en basitinden düşüncemin yerine başka bir düşünce eklemem gerekmektedir. Aynı şekilde hayatıma hedefler belirlemem gerekiyor. Bu hedefleri illa işte günde 10 kilometre koşacağım diye değil. Ancak günde 2 kilometre yürümek ve sonrasında kendinize ait bir çizelgede
günlere bölüp neler yaptığınızı görmek zihninizde somut bir tabloyu gösterir. Bu da sizleri daha çok motive eder bir hale gelebilir. Yani özetleyecek olursam aslında 1. Yatakta çok vakit geçirmemek gerekir. 2. Olumsuz düşüncelerimin yerine olumlu olarak neler koyabilirim? Bunlara bakmak gerekir. Ve son olarak da hedefler, çizelgelerle beraber eklemem gerekir. Kronik yorgunluk sendromunu yaşayan kişiler aynı zamanda gün içerisinde birilerine bir şeyleri söylerken sözcük bulmakta zorluk çekebilirler. Bu da hafızalarında da herhangi bir güçsüzlüğe gittiğini görebiliyoruz. Çünkü zihin bulanık bir levha gibi olmuş oluyor. Hiçbir şey canı yapmak istemiyor. Ama tekrar dediğim gibi bunun mutsuzluktan farkı, kişi mutsuz olduğunda zihinsel olarak bir mutsuzluk hissedebilir. Bu tamamen psikolojiktir. Ancak bu yorgunlukta kişi bedensel olarak da vücudunda özellikle bir yorgunluk hissetmektedir. Şimdi fiziksel veya zihinsel bir iş yaptı. Devamında 24 saat boyunca hala yorgun hissediyorsa bu semptomlar onda açığa çıkabilir. Ve son olarak kişiler bu önerileri yapabilir. Ancak bu öneriler herkesin yaşamı birbirinden farklı olduğundan ötürü hani minik bir öneri gibi. Onun dışında eğer kronik yorgunluk sendromunda olduğunuzu düşünüyorsanız muhakkak bir uzmana gidin ve o uzmandan yardım alın. Genelde kişiler öncelikle hastaneye giderler ve hastanede fiziksel olarak herhangi bir şey var mı yok mu diye kontrol edilir. Fakat sonrasında bunun bir yandan da psikolojik bir etken olduğu da ortaya çıkmaktadır. Bu sebepten hepimizin özel olduğunu düşünerek böyle bir problemle baş ettiğinizi veya edemediğinizi düşünüyorsanız mutlaka bir uzmandan yardım almanız gerekmektedir. Ben uzman klinik psikolog Özge Dayıoğlu. Bugün size kronik yorgunluk sendromundan bahsettim. Herkese mutlu günler diliyorum.